Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda bu yazın favori ürünlerinden olan bandana öreceğiz sizlerle birlikte. Bildiğiniz gibi sayfamda daha çok dantel zerafetinde şallar örüyorum. O şallardan yola çıkarak aynı zerafet ve güzellikte bandana hazırlamaya karar verdim. Ve sizlerden çok fazla ilgi gördü, beğenildi. Madem öyle dedim, takipçilerimle birlikte örelim. Bu videoda bu güzel bandananın yapılışını öğreneceğiz. Ama ebatı büyüttüğünüzde, ölçüsünü büyüttüğünüzde çok güzel bir dantel şal elde edeceksiniz. İsterseniz anlatımına geçmeden önce iplik ve şiş bilgisi vereyim. Ben 3,5 milim misinalı şiş kullanıyorum. Siz elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre değiştirebilirsiniz ama 3,5 milimden daha düşük numarayla kullanmanızı, örmenizi tavsiye etmem. Çünkü gerdirme işlemi ya da ütü yaptığımız zaman bu dantel gibi formunu alabilmesi için daha küçük şişlerle örmememiz gerekir. İp hakkında da ipin markasını veremiyorum reklam kuralları gereği, ancak ben %100 mikrofiber akrilik iplikle ördüm. Ama siz pamuklu ipliklerle, merserize ipliklerle, hatta dantel ipleriyle bile örebilirsiniz bandananızı. Artık ip tercihi sizin tercihinize kalmıştır. Şimdi de hemen örmeye başlayalım. Dediğim gibi misinalı şiş kullanacağız. Şöyle kameramı ayarlayayım. 3 ilmek atarak başlayacağız. Bildiğiniz gibi bu tarz modeller enseden başlayarak ördükçe ilmek sayısı artarak devam eder. Bandanamızı da yine şal olarak öreceksek şalımızı da 3 ilmek atarak başlıyoruz. Ben kenar ilmekleri olarak 3 ilmek yaptım. Ama 4-5 yaparsanız ona göre atarsınız ilmek sayınızı. Ben 3 ilmekle devam ediyorum. 2 3 ilmek attım şişime. Gördüğünüz gibi 2 şişim bir arada. Ve en son bu kısım açılmasın diye bir düğüm atıyorum. Şimdi normalde örgüleri örerken böyle iki şişle birlikte ilmek attığımızda bu şişi böyle aşağıdan çekeriz, örmeye devam ederiz. Ama bu şalda çift taraflı örgü başlama tekniğinde olduğu gibi ikinci uçtaki ilmeklere de ihtiyacımız olduğu için misina içinde kalsın diye şişi bu şekilde çekiyorum. Ve gördüğünüz gibi hem ilmeklerim şişimde hem altta misinada da duruyor. Burayı tamamladığımızda ne demek istediğim daha net anlaşılacak. Ve misinam da biraz uzun. Kısa olan başka işimde takılı olduğu için uzun misinayla biraz zorlanabiliyoruz ilk örerken. Şimdi bu kenar ilmeklerimi ben önde de arkada da düz örerek haroşa devam ettiriyorum. Yine ilk ilmeğimi de örüyorum. Bu 3 ilmeğimi birkaç sıra haroşa olarak devam edeceğim. Toplamda 3 diş haroşaya ihtiyacım var. Ön yüzde de arka yüzde de düz örerek devam ediyorum. Ve ördüğüm bütün üçgen şalları bu teknikle başlıyorum. Kenar ilmeğim 4 ise 4 ilmek atarak, 3 ise 3 ilmek atarak hep bu yöntemle başlıyorum. Ve laleli şal modelimde de bunu daha detaylı anlatmıştım, daha önceki videolarda bulabilirsiniz. Buralarda kesmiyorum ki aklınız karışmasın. Birlikte örelim, birlikte tamamlayalım. Bir sıra daha, bir iki sıra daha örmem gerekiyor. Bu modeli bandana değil şal olarak yapmak isterseniz de yine aynı ilmek sayısıyla başlayacaksınız. Bir sıra daha ve sonra ortadan ilmekler çıkaracağız. Şimdi bizim bu örneğimiz şurada model üzerinden göstereyim. Enseden başlanıyor. Yine burada da aynı şekilde 3 ilmek attım ve ortada 3 diş haroşa olacak şekilde ördüm. Yani neden 3 diş haroşa? Buradaki yaprağımız bir ilmekle başlanıyor. Buradaki de bir ilmekle başlanıyor. 2 ilmek. Ortada şal örüyorsanız şal, bandana örüyorsanız bandana boyunca devam eden bir de merkez ilmeğimiz var. Yani toplamda
3 ilmekle kuruyoruz bu modeli. 3 ilmekte kenar ilmeğimiz her iki taraftan devam edecek. Toplamda 9 ilmekle başlayacağız. Yani biz ne yaptık? 3 ilmek attık. 3 diş haroşa ördük ki o model kurulumunu bu haroşaların kenarından alacağız. 3 dişimiz burada ördüğümüz ve şimdi bu dipteki misinayı da çekerek burada da 3 ilmeğimiz olmuş olacak. Yani şöyle bir görüntünüz olacak. Ve bu kenardaki örerken oluşan zincir yerlerinden 3 tane ilmek çıkaracağım. Kolay gelirse tığla da yapabilirsiniz ama şişle yapıyorum ben. 3 kenar ilmeğimi örmüştüm. Bir ilmek çıkardım. Gördüğünüz gibi şöyle net görünüyor sanırım. İkinci ilmeğimi çıkardım. Tekrar üçüncü ilmeğimi de çıkardım. 6 ilmeğim oldu. Şişin bu ucundaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Ve bandanamı örmek için toplamda 9 ilmeğim oluşmuş oluyor. Ters yüzünde de ön yüzünde de her iki kenardaki üçer ilmeğimi düz örerek haroşa devam ettiriyorum. Ortadaki model kurulumunda olan ilmekler ters yüzünde hep ters olarak devam edecek örgü boyunca. Yine kenar ilmeklerimi ördüm ve modelimizi kurmaya başlayacağız. İlk sıramıza gelmiş olduk. Yine kenar ilmeklerimi ördüm. 3 ilmek dola, bir düz dola ve ortada merkez ilmeğimiz vardı. Onu da şu şekilde yönünü değiştirip çevir ördüm ve tekrar dola, bir düz dola ve 3 kenar ilmeğimi örüyorum. Örgünün ters yüzünde kenar ilmekler hariç bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Başka hiçbir işlemimiz yok. Kenar ilmeklerimi ördüm. Artırdığım ilmekleri de diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Ve yine 3 kenar ilmeğimi ördüm ve ön sıraya geçtik. Kenar ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum ben. 3 kenar ilmeğimi düz ördüm. Şimdi bir dola, bir düz, dola, bir düz, dola, bir düz ördüm ve orta merkez ilmeğe geldim. Siz burayı karıştırmamak için isterseniz bir ilmek işaretleyici koyabilirsiniz. Bu merkez ilmeğimin öncesinde de dola, çeviriyor, dola yaptım. Şimdi sağ tarafta ne yaptıysak solda da eşit olması için aynı şeyleri yapıyoruz. Yapalım. Dolamıştım zaten. Bir düz, dola, bir düz, dola, bir düz ve son olarak doluyorum ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Ters yüzde yine kenar ilmekler hariç bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Başka hiçbir işlem yok arka sıralarında ama birkaç sıra birlikte örelim. Daha sonra ters sıralarını göstermeyeceğim. İlk sırasını örerken model çok belli olmuyor ama birkaç sıra ilerledikten sonra daha net anlaşılır olacak. Şimdi yine 3 kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi artık yavaş yavaş yapraklarımız oluşmaya başlayacak. Ne yapıyorum? Doladım, yani bir artırdım. Sağ kes yapacağım. Onu da nasıl yapıyorum? Arkadaki ilmekle öndeki ilmeğin yerini değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bu sağ kes demek. Sağa doğru kestim. Sonrasında bir düz dola, bir düz dola, tekrar bir düz ve bu kez sola doğru 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve yine gördüğünüz gibi orta ilmeğime geldim. Dola, çeviriyor. Bu
Bu orta ilmeği dediğim gibi bir ayraçla belli edebilirsiniz modelinizin karışmaması için. Tekrar bu sağ tarafta yaptığım gibi sol tarafta da aynı işlemi uyguluyorum. Dola, 2 ilmeğin yerini değiştirerek sağa kes, bir düz dola, bir düz dola, tekrar bir düz ve sola kes. Bir doluyorum ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Arka sırasını örüp geliyorum. Ön sıraya geldiğimde 3 kenar ilmeğimi örüyorum. Tekrar dola, sağa doğru kes ve bir önceki sırada sağa doğru kesten sonra bir ilmek düz örmüştük. Bu kez 2 düzümüz var. 2 ilmeği düz ördüm. Dola, bir düz dola. Tekrar 2 ilmek düz ördüm. Sola doğru 2 ilmeği birlikte kesiyorum, örüyorum. Ve orta merkez ilmeğe geldim. Dola, çeviriyor. Yine sağdaki işlemi solda da uyguluyorum. Dola, 2 ilmeğin yerini değiştirerek birlikte örüyorum. Sağa kestim. Sonrasında 2 ilmek düz, dola, bir düz dola, tekrar 2 ilmek düz ördüm. Şimdi 2 ilmeği birlikte örüyorum. Dola ve 3 kenar ilmeğim. Şimdi arka sırasını tamamlayıp geliyorum. Ters sıralarımı ördüm. Şimdi modelin nasıl göründüğüne bir bakalım. Daha çok belli değil aslında ama şöyle, bu kısmı orta merkez ilmeğimiz. Sağda bir yaprağımız oluşmaya başladı. Solda da diğer yaprağımız. Şimdi bu sırada tekrar kenarlardan birer yaprak artmaya başlıyor. Onu da şöyle görelim hemen. 3 ilmek düz ördüm. Dola, bir düz dola. İlk yaptığımız sırada da böyle başlamıştık, hatırlarsanız dola bir düz dola yaparak yaprağımızın temelini oluşturmuştuk. Şimdi bir yaprağımızı kapatmaya başlarken ikinci yaprağımız açılıyor ve ben bandanada toplamda 3 yaprak kullandım. Ama şalda siz 13-15 yaprak kadar yaptıktan sonra kenar modeline geçebilirsiniz. Şimdi ne yaptık? 3 tane kenar ilmeğimi ördüm. Dola, bir düz dola yaptıktan sonra 2 ilmeği sola doğru birlikte ördüm. Yani olduğu gibi ikisini birlikte ördüm. 5 ilmek düz örüyorum. 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Bu sırada yaprağımızı kapatıyoruz artık. Ve 2 ilmeğin yerini değiştirerek, yani şöyle sağa doğru kestim. Ve tekrar dola, bir düz dola yaptım. Orta merkez ilmekteyim. Çevirip ördüm. Tekrar burada yaptığımız gibi dola, bir düz dola, sola kes, 5 düz örüyorum. 3, 4, 5 ilmeği düz ördüm ve 2 ilmeği yer değiştirip sağa doğru kestim. Tekrar dola, bir düz dola ve kenar ilmeklerden sonra arka sırasını örüp geliyorum. Ön sıramda kenar ilmeklerimi ördüm. Şimdi burada yeni yaprağımızda 3 ilmek var. Her birinden önce dolama yaparak 3 ilmeği de örüyoruz. Yani dola bir düz, dola bir düz, dola bir düz. Dikkat ettiyseniz bir yaprağı kapatırken ikinciyi açıyoruz. Tekrar sola kestim. 1, 2, 3 düz ördüm. Ve ilmeklerimin yerini değiştirerek sağa doğru kestim. Tekrar bu kez yaprağımızın solunda oluşan yeni yaprak için bir düz dola, bir düz dola, bir düz dola, orta ilmeği çevirip örüyorum. Tekrar sağdakinin tekrarını yapıyoruz. Yani dola, bir düz, dola, bir düz, dola, bir düz. 2 ilmeği birlikte ördüm.
ortadaki 3 ilmeği düz olarak ördüm ve sağa kestim. Ve tekrar bir düz dola, bir düz dola, bir düz dola ve 3 kenar ilmeğimi örüyorum. Ters sırasını ördükten sonra bir üst sırada görüşelim. Örgümün ön yüzündeyim. Yine 3 kenar ilmeğimi ördüm. Dola, sağa kes, bir düz dola, bir düz dola ve devamındaki 2 ilmeği düz ördüm. Yine önümdeki 2 ilmeği birlikte örerek sola kes yaptım. Bir düz, ilmeklerin yerini değiştirerek sağa kestim. Tekrar 1 2 düz dola, bir düz dola, bir düz ve sola kestim. Görüntüsü böyle. Yaprağımız artık oluştu, kapanıyor. Sağından ve solundan birer tane yaprak oluşmaya başladı. Bu sağda yaptığımız işlemin aynısını solda da yapmaya devam ediyoruz. Dola, orta ilmeği ördüm, çevirip ördüm. Tekrar dola, sağa kes. Sağa kesi ben ilmeğin yerini değiştirerek yapıyorum ama böyle ilmeğin dibinden girerek de yapabilirsiniz. Hangisi sizin kolayınıza geliyorsa ben değiştirerek yapıyorum. Sağa kes, bir düz dola, bir düz dola, 2 ilmeği düz ördüm. Şimdi 2 ilmeği birlikte örerek sola kestim, bir düz ve tekrar 2 ilmeği sağa doğru kestim. Yanındaki 2 ilmeği düz ördüm, dola, bir düz dola, bir düz, sola kes, dola ve kenar ilmeklerden sonra ters yüzünü örüyorum. Bir sonraki sırada geleceğim. Örneğimin ön yüzünde kenar ilmeklerimi ördüm. Dola, sağa kes ve 2 ilmeği düz ördüm. Dola, bir düz dola, bu yaprağımızın orta kısmı. Tekrar 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. Ve artık bu yaprağımız kapanıyor. 3 ilmeğimiz kaldı. Üçünü birlikte kesiyorum ama öncesinde ortadaki ilmeği baştaki ilmekle yer değiştiriyorum ve 3 ilmeği birlikte kapattım. Böyle daha düzgün görünüyor örgümüzde. Devamında 3 düz dola, bir düz dola, 1 2 düz sola kes ve merkez ilmeğimi örüyorum. Dola, çeviriyor. Görüntüsü böyle oldu. Şimdi dola, sağa kes, 2 ilmeği düz ördüm, dola, bir düz dola, 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar kapattığım yaprağımın 3 ilmeğini birlikte ördüm. Devamındaki 3 ilmeği düz ördüm, dola, bir düz dola, 2 düz ve sola kes, dola. Kenar ilmeklerimi de yaptım ve yaprağımız nasıl görünüyor bir bakalım. Şu an çok belli olmuyor gibi ama bir yaprağı tamamladık. Sağından solundan ikinci yaprağımız oluştu. Ve üçüncü yaprağımızda da artık uç modeline geçeceğiz. Ben arka sırasını örüp geliyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve bu sırada ikinci yaprağımızı artık kapatıyoruz. Kenar ilmeklerimi ördüm. Dola, bir düz dola. Yani üçüncü yaprağımızı oluşturuyoruz artık. İlk sırada da öyle başlamıştık. İkinci yaprağımıza da ve bu üçüncü yaprağımızdan sonra artık kenar örneğine geçeceğiz. Ve siz eğer bandana değil de şal örmek istiyorsanız
Bu sırada yaptığım gibi yaprakları artırmaya devam edebilirsiniz. Yani bu yeni yaprak oluşturma sıramız. Kenar ilmeklerinden sonra dola, bir düz dola yaptım. Sol kez, sola doğru 2 ilmeğimi birlikte ördüm ve 5 ilmeği düz örüyorum. Ve yandaki 2 ilmeğin yerini değiştirerek sağa doğru kestim. Tekrar bir önceki sırada yaprağımızı kapattığımız yerden dola, bir düz dola yaparak yeni yaprağımızı oluşturuyoruz. Tekrar sola kes, yani 2 ilmeği birlikte ör, 5 düz, 3 4 5 ilmek düz ördüm ve yandaki 2 ilmeğin yerini değiştirerek sağa doğru kestim. Ve kenarda da yine dola, bir düz dola yaptım ve orta ilmeğimi çevirip örüyorum. Sağda yaptığımız işlemin aynısını solda da yapacağız. Dola, bir düz dola, sola kes, 5 ilmek düz ör. 5 düz ördüm. Sağa doğru kestim. Dola, bir düz dola, sola kes, 5 düz. Ve sağa doğru kesip bu yaprağımı da kapatmaya başladım artık. Dola, bir düz dola ve kenar ilmekler. Arka sırayı tamamlayıp geliyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeklerimi ördüm. Dola, bir düz, dola, bir düz, dola, bir düz. Yandaki 2 ilmeği birlikte örerek kapatıyorum. Ortasında 3 ilmeği bir düz olarak ördüm. Biliyorsunuz bir önceki sırada 5 ilmek düz örmüştük. Bu sırada 3 ilmek düz ördüm ve devamındaki 2 ilmeği sağa doğru kestim. Bir düz dola, bir düz dola ve bir düz ördükten sonra yandaki 2 ilmeği birlikte örerek kapatıyorum. Ve devamındaki 3 ilmeği düz ördüm. Sağa kes, bir düz dola, bir düz dola, bir düz dola yaptım ve örgümün sağ tarafını tamamlamış oldum. Aslında diğer tarafı da buraya bakarak yapabilirsiniz ama birlikte başladık, birlikte tamamlayalım. Orta ilmeğimi çevirip ördüm. Dola, bir düz, dola, bir düz, dola, bir düz. Sola kes, 3 düz ördüm. Sağa kes. Tekrar bir düz dola, bir düz dola, bir düz ördüm ve devamındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve 3 ilmek düz ördüm ve sağa kes. Tekrar bir düz dola, bir düz dola, bir düz dola yapıp sıramı tamamlıyorum. Arka sırayı örüp geliyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeklerimi ördüm. Dola, sağa kes, bir düz dola, bir düz dola ve 2 ilmeğimi düz ördüm. Artık 3. yapraktayız. Alışmışsınızdır büyük ihtimalle modele. Sola kes, bir düz ve sağa kes. Bu yaprağımızda da artık bir ilmeğimiz kaldı. Kapanıyor. Tekrar 2 düz dola, bir düz dola ve 2 düz. Tekrar sola kes, bir düz ve ilmeklerin yerini değiştirerek ikisini birlikte ördüm. 1 2 ilmek düz ördüm. Dola, bir düz dola, bir düz, sola kes. Orta ilmeğime geldim. Merkez ilmeğimi de çevirip örüyorum bildiğiniz gibi. Ve örgümün sol kısmında tekrar dola, sağa kes, bir düz, dola,
bir düz dola, bir, iki düz, sola kes, bir düz ve ilmeklerin yerini değiştirerek ikisini birlikte ördüm. Bir, iki ilmek düz, dola, bir düz dola, tekrar iki düz ördüm. Sola kes, bir düz, sağa kes. Tekrar iki düz, dola, bir düz dola, bir ilmeği düz ördüm. Devamındaki iki ilmeği birlikte örerek sola kestim. Kenar ilmeklerimi örüp ters sırasında örüp bir sonraki sırada geliyorum. Örgümün ön yüzünde kenar ilmeklerimi örüyorum. 3 kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Dola, sağa kes, 2 düz ördüm. Dola, bir düz dola, devamındaki 3 ilmeği düz örüyorum. Ve artık bir önceki yaprağımızı kapatıyoruz. Nasıl kapatıyorduk? Ortadaki ilmekle baştaki ilmeğin yerini değiştiriyorum. 3 ilmeği birlikte kapatıyorum. Tekrar 3 ilmek düz ördüm. Dola, bir düz dola ve devamındaki 3 ilmeği düz örüyorum. Ve yine ortadaki ilmekle baştaki ilmeğin yerini değiştirip 3 ilmeği birlikte örüyorum. 3 düz dola, bir düz dola, 1 2 düz ve sola doğru kestim. Merkez ilmeğime geldim. Dola, çevir, ör, dola. Yine sağa kes, 2 düz dola, bir düz dola, 1 2 3 düz ördüm. 3 ilmeği birlikte kesiyorum. 1 2 3 düz dola, bir düz dola ve tekrar 3 ilmeği düz ördüm. 3 ilmeği birlikte kapattım ilmeklerin yerini değiştirerek ve devamındaki 3 ilmeği düz ördüm. Dola, bir düz dola, 2 düz, sola kes ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Artık bu sıradan sonra kenar örneğimizi kurmaya başlayacağız. Ne yaptık? 2 tane yaprağımızı kapattık. 3. yaprağımızın da yarısını ördük. Ama siz bandana değil de şal yapacaksanız 2 yaprak değil 13, 14 yani istediğiniz ölçüye gelene kadar tıpkı bu yaprakları kapattığımız sıradan sonraki sırayı devam ettirerek istediğiniz ölçüye kadar ördükten sonra kenar örneğini kurabilirsiniz. Ben şallarda ölçmüyorum aslında sonrasında gerdirme yaptığım için ama yanlış hatırlamıyorsam 13 ya da 15 yaprak yaptıktan sonra son yaprağımız yarım olduğu zaman onu kapatmaya başlayacağımız sırada yani bu 3 ilmeği birlikte kapattık ya yaprağımızda. Sonraki sırasında kenar örneğimizi kurmaya başlıyoruz. Onu da bandana üzerinde şöyle göstereyim. Daha anlaşılır olsun. Buradan başladık şalımızı örmeye. İlk önce ilk yaprağımız oldu. Sonra ikinciyi. Ne yaptık? Bu sırada ikinci yaprağımızı kapattık. Üçüncü yaprağımız yarım. Burada gördüğünüz gibi. Bunu kapatırken bir yandan da kenar modelimizi uygulamaya başlayacağız. Hemen nasıl yapıldığına bakalım. Yine 3 kenar ilmeğimi örüyorum. Dola, bir düz dola. Aslında bu sıra yeni yaprak kurulumundaki sırayla aynı sıra. Böyle devam edip şalınızı örebilirsiniz. Devamındaki 5 ilmeğimi düz örüyorum. Sağa kes. Dola, bir düz dola. Bandana yapacağım için artık
kenar örneğine geçeceğim ama bu şekilde devam edip yapraklarınızı artırmaya devam edebilirsiniz. Bu yaprak kurulum sırasıyla da aynıdır aynı zamanda. Tekrar 5 ilmeğimi düz ördüm. Sağa kestim. Dola, bir düz dola, sola kes. 1 2 3 4 5 ilmeği düz ördüm. Sağa kestim. Tekrar dola, bir düz dola ve merkez ilmeğimi çevirip ördüm. Burada yaptığımız işlemin aynısını sol tarafta da yapalım. Ters sırasında öreyim, bir sonraki sırada devam edelim. Örgümün düz yüzündeyim. 3 kenar ilmeğimi ördüm. Dola, 3 düz dola, sola kes. Artık yaprağımın 3 ilmeğini de düz örüp kapatıyorum. Sağa kestim. Tekrar dola, 3 düz dola, sola kes, 3 düz sağa kes. Dola, 3 düz dola, sola kes. Tekrar 3 düz sağa kes, dola, 3 ilmeğimi düz ördüm, dola, çevir ör yapıp merkez ilmeğimi de ördüm, tamamladım. Görüntüsü böyle. Sol kısmı da aynı şekilde örüp arka sırasını örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünde kenar ilmeklerimi ördüm. Dola, bir düz dola ve yanda 3 tane ilmeğim var. Ortadaki ilmekle baştaki ilmeğin yerini değiştirerek üçünü birlikte örüyorum. Tekrar dola, bir düz dola, sola kes, bir düz ve sağa kes ördüm. Tekrar dola, bir düz dola, 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Dola, bir düz dola ve artık yaprağımda da bir ilmek kaldı ortasında. Bir sonraki sırada yaprağımızı kapatıyoruz. Dola, bir düz dola, ortadaki ilmekle baştaki ilmeğin yerini değiştirip 3 ilmeği birlikte kapattım. Dola, bir düz dola. Tekrar sola kes, bir düz sağa kes. Dola, bir düz dola, 3 ilmeği birlikte kes. Dola, bir düz dola ve merkez ilmeğimi yine çevirip örüyorum. Bu sırayı tamamlayıp bir sonraki sırada beraber örelim. Örgümün ön yüzünde 3 kenar ilmeğimi ördüm. Dola, 3 düz dola, bir düz dola. Tekrar 3 düz dola ve yaprağımızı kapatıyoruz yine. Ortadaki ilmeğimi baştaki ilmekle yer değiştirip üçünü birlikte örüyorum. Dola, 3 düz dola, bir düz dola, tekrar 3 ilmek düz. Dola, 3 ilmeği birlikte kapattım. Dola, 3 ilmek düz, dola, bir düz dola ve 3 düz ördüm. Dolayıp yaprağımı kapatıyorum. Dola, 3 düz dola, bir düz dola ve tekrar 3 düzle sıramı tamamladım. Dola, çevir ör yapıp şalımın ya da bandanamın yarısını ördüm. Bakın görüntüsü de böyle, yaptığımız kenar örneği de ortaya çıkmaya başladı. Ben sıramı tamamlayayım. Bir sonraki sırada birlikte örelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Önce modelimize şöyle bir bakalım. Bir önceki sırada gördüğünüz gibi 3 ilmeği birlikte kesmiştik. Şimdi onlar giderek çoğalıyor. İlk sırada bir tane, sonra 2, 3,
Bu şekilde artarak devam edecek. Artık çünkü yaprağımızı tamamladık. Şimdi kenar ilmeğimden sonra 3 ilmek düz ördüm. Dola, bir düz, dola. 3 ilmeği birlikte keserken ortadaki ilmekle baştaki ilmeğin yerini değiştirerek birlikte örüyorum. Tekrar dola, 3 ilmeği birlikte ör. Dola, 3 ilmeği birlikte ör. Dola, 3 ilmeği birlikte ör. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Hepsini göstermeme gerek yok. Ama simetriyi bozmamak için orta merkez ilmeğimizi unutmayacağız. Ve başta her sıranın sağda da solda da her sıranın başında önce 3 ilmeği birlikte kesten önce dola, bir düz, dola var. Bu biterken de aynı denk gelir. Şöyle gördüğünüz gibi zaten 3 ilmeğin kesileceği yer kendini belli ediyor. Ve 3 ilmeği birlikte kestikten sonra merkez ilmeğin yanında dola, bir düz, dola ve merkez ilmekten sonra da sıra sonunda da yine aynı şekilde dola, bir düz, dola var. Geri kalan bütün ilmekleri üçünü birlikte keserek örüyoruz. Ben sıramı tamamlayayım. Bir sonraki sırada devam edelim. Bir üst sıraya geldim. Yine 3 kenar ilmeğimi örüyorum. 2, 3 kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi dola, 3 düz, dola, bir düz, dola. Tekrar dola, 3 düz, dola, bir düz, dola. 3 düz, dola, bir düz, dola. Bu şekilde sıra sonuna kadar orta merkez ilmeğimizi ve kenar ilmeklerimizin yanına da dikkat ederek bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Hatta bunu birkaç sıra devam ettireceğiz. Yani şu modeli az önce ördüğümüz gibi bir önceki sırada dola, bir düz, doladan sonra bütün ilmekleri dola 3 kez yaparak örüyoruz. Ondan sonraki sırada dola, 3 düz, dola, bir düz, dola örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu şekilde 3-4 sıra örüyoruz. Aslında bir küçücük bandanada 3 farklı model var. Bu sıraları tamamladıktan sonra farklı bir uç modeline devam edeceğiz. Onu da bandana üzerinde göstereyim ben. Şimdi yapraklarımızı tamamladık. Bu 3 kez kısımlarını dola 3 kez yaptığımız yerleri de kaç sıra devam edeceğiz? Şöyle anlatayım. Yaprağı kapattığımız sıradan sonra 3 kez olan yerleri sayacağız. Bakın burası yaprağı kapattığımız yer. Sonraki 1, 2, 3, 4 defa 3 kez yapmışız. Sonra uç modeline başlamışız. Yani şimdi bu sırada dola 3 düz, dola 1 düz diye devam edeceğiz. Bir sonraki sırada ya da dola 1 düz başlayıp geri kalan ilmekleri 3 kez yapacağız. Siz de 4 sıra tamamladıktan sonra diğer uç modeline birlikte geçelim. Ben sıralarımı tamamladım. Daha önce de dediğim gibi 3 ilmeği birlikte kestiğimiz sıraları yaprağı kapattıktan sonra 4 tane yaptım. Yani bu yaprağı kapattığımız sıra 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Sonrasında ise önce dola, bir düz, dola, sonra 3 düz, tekrar dola, bir düz, dola yaptığım sırayı da yaptıktan sonra diğer uç modeline geçiyorum. 3 kenar ilmeğimi ördüm. Dola, bir düz, yanındaki 3 ilmeği birlikte kesiyorum ve bir ilmeği daha düz ördüm. Yani kenar ilmek, bir dola, bir düz, 3 kez ve tekrar bir düz ördüm. Dola, bir düz, dola. Tekrar bir düz, 3 ilmeği birlikte kes, bir düz. Sonrasında dola, bir düz, dola. Tekrar bir düz, 3 ilmeği birlikte kes, bir düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edecek. Birkaç tane daha birlikte yapalım. Dola, bir düz, dola, bir düz,
3 ilmeği birlikte kes ve bir düz. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Buradaki önemli olan kısım şu. Artık burada merkez ilmeğimiz de örneğe dahil olacak. Yani burada yaptık ya 3 kez bir düzden sonra dola bir düz dola ördük. O kısım tam olarak merkez ilmeğimize denk gelecek. Sırayı bu şekilde tamamlayalım. Bir sonraki sırayı birlikte örelim. Yine örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Yine uç modelimizin ikinci sırasındayız. Dola bir düz 3 kez bir düz dola bir düz dola bir düz 3 kez ve bir düz. Bu şekilde aynı modeli tekrar ederek 4 sıra örüyoruz. Birkaç tane daha göstereyim. Bir düz dola bir düz dola bir düz 3 kez bir düz dola bir düz dola bir düz 3 kez ve bir düz. Bu şekilde bu ikinci sırası oluyor. Ters yüzünde öreceğiz. Sonra düz yüzüne gelip tekrar aynı modeli uygulayıp tersten öreceğiz. Tekrar dördüncü kez aynı modeli uygulayıp tersini de ördükten sonra bu kez bitirme uç kısmını yapacağız ve en son bağcıklarını da yapıp bandanamızı tamamlayacağız. Sırayı tamamlayıp geliyorum. 4 sıra kenar modelimi de tamamladım. Böyle görünüyor. Tabi gerdirme işlemi yapılınca, ütüsü yapılınca daha net model ortaya çıkacak. Siz isterseniz şal yapıyorsanız daha da fazla örebilirsiniz. Şimdi ilmeklerimizi kapatma sırasındayız. Ben kapatma işlemini tığla yapıyorum. Daha kolay, daha rahat oluyor ama siz şişle yapmak istiyorsanız şişle de yapabilirsiniz. Bildiğiniz gibi bandananın kenarında bağlama ipliklerimiz, bağcıklarımız var. Bunu kenar ilmekleriyle devam ettiriyorum. O yüzden 3 kenar ilmeğimi ördüm. Ve şimdi ilmeklerimi kesmeye başlıyorum. Bu ilmek burada duracak. Bu 3 kenar ilmeğim. Bunu daha sonra uzatıp haroşa şeklinde devam edip daha sonra kapatacağım. Şimdi ilmeklerimi ben 2,5 milim tığla kapatıyorum ama 3 ile de kapatabilirsiniz. Bunun bir önemi yok. Şimdi ilk ilmeğimi bu şekilde ördüm. İkinci ilmeğimi de ördüm ve ilk ördüğüm ilmeğin içinden bu şekilde geçirdim. Bir zincir çektim. Tekrar diğer şişimdeki ilmeğimi alıp ikisini birlikte örüyorum. Ve aralarında birer zincir çekiyorum ki gerdirme işlemi yaptığım zaman uç kısmı kasmasın diye. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi halde kasıyor ve model bozuluyor. Tekrar bu şekilde aldım. İkisini birlikte kapattım ve bir zincir çektim. Şimdi bu dola bir düz dola şeklinde ördüğümüz ilmeğe geldik. Bunu da aldım ve burada 4 zincir çekiyorum. Ve burada ilk ilmeğimizin dibinden batıp sık iğne ile kapatıyorum. Ve bir zincir çektim. Sonraki ilmeklerimi kapatmaya devam ediyorum. Aralarda birer zincir çekerek. Tekrar. Şimdi yine o bir düz bir dola olan kısma geldim. 4 zincir çektim ve şöyle ilmeğin dibindeki yere batıp sık iğne ile kapattım ve bir zincir çekip tekrar ilmeklerimi kapatmaya devam ediyorum. Bunu gevşek bir şekilde yapın ve aralarına birer zincir çekin. Şu kısmını örüyoruz. Hemen göstereyim. Bu kısımlarda arada birer zincir çekerek kapattım ve bu da 4 zincir çekerek yaptığımız yer. Ben sıranın sonuna kadar yapayım. Sıranın sonunda tekrar birlikte örelim. Ben sıramın sonuna kadar ilmeklerimi kapatarak geldim. Sıramın sonunda da sonuncu ilmeğimi de kapatıyorum. Ve
Diğer şişimi aldım. Kenar ilmeklerimizi 18-20 diş haraşo oluncaya kadar ya da daha uzun daha kısa istiyorsanız ne kadar istediğinizle alakalı uzatıp sonunda ilmeğimizi keserek bağcığın bir kısmını oluşturmuş oluyoruz, bir tarafını. Bu şekilde önde de arkada da düz örerek haraşayı devam ettiriyorum. Bu bandanamızı bağlayacağımız bağcıklarımız olacak. Bunu sonuna kadar örmeme gerek yok. Dediğim gibi 18-20 diş, artık ne kadar uzunlukta istiyorsanız o kadar yapacaksınız. Daha sonra diğer uçta bıraktığımız kısmı ipimizi bağlayıp, hatta onu da göstereyim. Burayı örerken düz yüzünden devam etmiştik. Şöyle. Bu şekilde. Sonrasında burada başladığımız ipi arkaya tığ yardımıyla gizlediğimiz zaman sağlam bir bağcığımız olacak. Burayı da aynı diğer ucu ne kadar yaptıysak, atıyorum 18 diş, 20 diş ya da 15 diş, kaç diş haroşa yaptıysak eşit şekilde örüp tamamlıyoruz. Bandanamızı burada tekrar göstereyim. Çok güzel, şık, kullanışlı, zarif bir bandanamız oldu. Bu modelin videosunu izleyerek şal da örebilirsiniz. Aynı birebir dediğim gibi sadece yaprak sayısını artırarak şal boyutunda da örebilirsiniz. Oldukça şık, tül gibi zarif, şıklığınıza şıklık katacak bir ürün oldu. Benimle birlikte ördüğünüz zaman Instagram'dan benimle paylaşabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda bu bandanaları nasıl gerdirdiğimi videosunu çekeceğim ve böylece şal gerdirme videolarına da örnek olmuş olacak. Videomu faydalı bulduysanız, beğendiyseniz yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.